Selamın aleyküm, Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Altın ışıklarını kum tepelerine yayan bulutların altında, çoban küçük bir koyun sürüsüyle birlikte, vadi ve ovalarda doğal olarak yetişen otlarla hayvanlarını beslemek üzere yavaşça ilerliyordu. Elindeki değneğiyle yürürken, şehir kapılarına giden yolda uzakta yerde hareketsiz yatan bir bedeni fark etti. Aniden durdu. Gözlerini kısarak dikkatle bakmaya başladı. Evet, orada, kıyafetleri yırtık, yüzü solgun, sanki acımasız bir kum fırtınasından henüz çıkmış genç bir adam yatıyordu. Çoban yavaşça yaklaştı ve seslendi. "Hey yabancı, beni duyuyor musun?" Ancak genç adam hareket etmedi. Çoban sesini yükseltti, değneğini havaya kaldırarak salladı. Belki biri yoldan geçer, onu fark eder ve yardım ederdi. Gerçekten de, şehre yaklaşmakta olan bazı tüccarlar, onun işaret ettiğini görünce hemen yönlerini değiştirdiler. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaştılar ve genç adamı çevrelediler. Onu dikkatle incelediler. İçlerinden biri, haline bakarak, "Belki biri onu kaçırıp buraya attı," dedi. Diğeri alnına dokunarak ekledi. "Belki de hastadır, kim bilir." Üçüncü tüccar iç çekerek, "Her halükarda, onu burada çölün insafına terk edemeyiz. Hadi onu hana götürelim. Belki oradaki hekim durumu anlayabilir," dedi. Böylece genç adam şehre taşındı. Eski hanlardan birine götürülerek orada ilk müdahale yapıldı. Su verildi ve serin bir odaya alındı. Ardından 2 gün boyunca hiç gözlerini açmadan uyudu. Doktor, bu delikanlı aşırı yorgunluk geçirmiş, bedeni tamamen tükenmiş. Dinlenmeye ve bakıma ihtiyacı var ki gücünü geri kazansın, dedi. Sonunda, 3. günün sabahında genç adam gözlerini açtı. Anlamı belirsiz birkaç kelime mırıldanarak etrafına hayretle ve boş bakışlarla baktı. Bir süre sessiz kaldı. Ardından yavaşça yatağın üstünde doğruldu. Yüzüne ve giysilerine dokunup anlaşılmaz sorular fısıldamaya başladı. "Neredeyim? Siz kimsiniz?" Hafızasını tamamen kaybetmişti. Ne kendisinin kim olduğunu biliyor, ne buraya nasıl geldiğini hatırlıyor, ne de bu insanları tanıyordu. Yabancıların şefkatiyle sarılmışken, uzun sakallı, iyi kalpli bir adam gence yaklaştı. Gülümsedi ve dedi ki, "Korkma, endişelenme evladım. Şu an şehirdesin. Ben Halim, bu hanın sahibiyim. Şehir kapısına yakın bir yerde seni bir çoban buldu. Bazı yardımsever tüccarlar da seni buraya taşıdı. Üzerinde ne adını ne de memleketini belli eden bir şey bulamadık. Giysilerin yırtıktı. Sanki canavarlarla dövüşmüş gibiydin. Şimdi kendini yorma. Sadece bir şey hatırlıyor musun? Herhangi bir şey." Genç başını eğdi, yavaşça sallayarak, "Hayır, hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim olduğumu bilmiyorum," dedi. Oradakiler birbirine sessizce endişeli bakışlar attı. Fakat Halim, iç ısıtan bir gülümsemeyle gencin omzuna dokundu ve sakinleştirdi. "Sorun yok evladım. Şimdi uykuna devam et.
Sonra konuşuruz. Artık misafirimsin. Hepimiz bazen kayboluruz ama bu şehrin insanları seni yalnız bırakmaz. Genç adam, Halim'in hanında, o büyük şehirde kalmaya devam etti. Onu tanıyan ya da kimliğini ortaya çıkaracak herhangi bir iz bulunamayınca, şehir halkı ona yaşadıklarından dolayı Garip adını verdi. Yüz hatlarında yaşadığı tuhaflıkların izleri vardı. İyileştiğinde, handa boş boş oturmaktan utandı ve Halim'den han işlerinde yardım etmek karşılığında yemek ve barınma istedi. Halim memnuniyetle kabul etti. Bundan böyle Garip su taşıdı, mutfakta yardım etti ve giderek mekanın, hatta şehrin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şehri yavaş yavaş tanımaya başladı. Burası canlı, bereketli bir yerdi. Yolculardan duyduğu diğer şehirlere hiç benzemezdi. Ne yozlaşma ne kıskançlık vardı. Sevgi ve işbirliği üzerine kuruluydu. Renkli taşları gün batımında parlar, sokaklarını ışıltıya boğardı. Halkı sıcakkanlıydı. Çalışmayı sever, misafire ve yabancıya ikramda bulunur. Misafirperverliğin ve yol hakkının değerini iyi bilirdi. Garibi aralarına memnuniyetle aldılar. Ona kendi evlatları gibi davrandılar. Ne zaman karşılaşsalar, ona şöyle derlerdi: "Eğer geçmişini hatırlamıyorsan, sen de kendine bir gelecek kur. Geleceği kalbinle inşa et." Böylece 3 yıl geçip gitmişti. Şehirde geçirdiği zaman boyunca Garip, halktan çok şey öğrendi ve onların yaşam tarzından etkilendi. Geçmişini hatırlamasa da, kendisine emek ve saygıyla dolu yeni bir hayat kurmuştu. Ancak her gece, küçük evinin damına çıkar, yıldızlara bakarak aynı soruyu sorardı kendine: "Ben kimim gerçekten? Neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Ailem nerede? Annem, babam." Şehir ona güven ve sıcaklık verse de, içinde hissettiği o derin boşluğu dolduramıyordu. Ne olduğunu bilemediği eksik bir parça vardı ve onun varlığından emindi. Bu güzel şehrin dışında bir yerlerdeydi. O gece, şehir yıldızlardan örülmüş bir battaniyeye sarılmışken, Garip evinin damında oturmuş gökyüzünü izliyordu. Derin bir düşünceye daldı ve farkına varmadan uyuyakaldı. Rüyasında tuhaf görünümlü bir adam belirdi. Bu adam, bembeyaz saçlı, sakalı boynunda biten, koyu lacivert kumaştan bir aba giymiş ve gözleri siyah bir örtüyle kapalıydı. Kör görünmesine rağmen sanki başkalarının göremediğini görüyordu. Adam Garip'e doğru yaklaştı ve karanlıkta yankılanan fısıltı gibi derin bir sesle konuştu. "Ey Garip, kim olduğunu arıyorsan bil ki, hakikat soru sormayana sunulmaz. Yolu kaybetmeye cesaret etmeyene de görünmez." Garip ona yaklaşarak, "Yardıma mı ihtiyacınız var efendim?" diye sordu. Adam başını çevirip hafifçe alaycı bir tonla cevap verdi: "Asıl beni sen çağırdın. Yardıma ihtiyacı olan sensin. Söyle bana, gerçekten geçmişinin sırrını öğrenmek istiyor musun?" Garip tereddütle, "Bu bir rüya mı? Sen kimsin, beni tanıyor musun?" diye sordu. Yaşlı adam ona iyice yaklaştı. Neredeyse nefesini duyacak kadar ve şöyle dedi: "Rüyadan sakın, bazen kabusa dönüşebilir. Bu rüyada arif olanı sen çağırdın. Gelmesini sen diledin. Eğer hafızanı deşmeye ve gerçeğin tamamını bulmaya kararlıysan, kuzey yıldızını takip et. Ay dolunaydayken bile ondan sapma. Ve dileklerine dikkat et küçük dostum. Çünkü yol önünde tehlikelerle dolu, der demez aniden ortadan kayboldu. Sanki hiç var olmamış gibiydi." Garip, irkilerek uyandı. Bedeninden titreme geçiyor. Alnı soğuk terlerle kaplanmıştı. Yerinden kalkamadı. O ses hala kulaklarında çınlıyordu.
Ne gördüğünü ne de bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamasa da, kalbinde bir şeyin sarsıldığını hissetti. Sanki yıllardır kilitli duran iç kapılar birer birer açılmaya başlamıştı. Uzun süre yatağında dalgın oturdu. Ta ki büyük camiden sabah ezanı yükselene dek. Sanki kaçamayacağı bir randevuya çağrılır gibi kalktı. Yüzünü yıkadı. Abdestini aldı ve camiye doğru yola çıktı. Namazdan sonra imamın sohbetini bitirmesini bekledi. Caminin imamı, vakur duruşu ve bilgeliğiyle tanınan Şeyh Rıdvan'dı. Garip biraz tereddüt ederek yanına girdi ve rüyasında gördüklerini anlatmaya başladı. Tuhaf görünümlü adamı, onun geçmişe, kuzey yıldızına ve dolunaya dair söylediklerini ayrıntılarıyla paylaştı. Şeyh Rıdvan bir süre boyunca sessizce, dikkatle garibin yüzüne baktı. Garibin sözleri bitince uzun bir duraklama oldu. Ardından başını hafifçe kaldırıp gülümsedi. "Bu, aksakallı dede," dedi. "Kadim kitaplarda ondan çokça söz edilir. Birçok ismi, birçok özelliği vardır. Bunlardan biri de Arifi Ama'dır." Şeyh Rıdvan, kütüphanesindeki yüksek raflardan birini işaret etti. Ardından belli bir kitabı göstererek, "Şu kitabı getir." "Garip," dedi. Genç adam, tozla kaplı eski kitapların başlıklarını tek tek inceledi. İşaret edilen kitabı buldu ve şeyhe uzattı. Şeyh, kitabı belirli bir sayfadan açarak okumaya başladı. Sonra başını kaldırıp konuştu. "Arif ya da aksakallı dede, bir varlıktır ama ne insan ne de şeytandır. Bazı insanların rüyalarına girer, onlara fısıldar. Kimi zaman yol gösterir, kimi zamansa yollarını saptırır. Onu görenlerin bazıları hikmetle dönerken, bazıları akıl sağlığını kaybeder." Garip, endişeyle şeyhin gözlerinin içine baktı. "Peki neden ben? Neden bana göründü bu?" Şeyh bir an sustu. Ardından yavaşça, sanki sır kapılarını aralayarak, "Çünkü bu varlık seni tanıyor." "Garip," dedi. "O öyle rastgele görünmez, gelişi bir çağrıya cevaptır. Ve bu çağrı rüyadan değil, senin içinin derinliklerinden, yüzeye çıkmak isteyen bir geçmişten geliyor. O, kapısını arayanı açar, çağırmayanı duymaz. Senin çağrına icabet etti. Ama gerçekleri bedelsiz vermez. Seni bilinmeyen bir kapıya götürür. O kapının ardında ne olduğunu ise kimse bilmez. İyilik mi, kötülük mü?" Garip, boşluğa bakarken gözlerinde uzun ve sonu görünmeyen bir yol belirdi. Sessizce sordu. "Peki, onu takip etmeli miyim? Gitmeli miyim?" Şeyh yanıtladı. "Bu karar yalnızca senin evladım. Bu yolculuk gizemle dolu. Döndüğünde aynı kişi olmayabilirsin. Bir şey bulabilirsin ya da hiçbir şey bulamayabilirsin. Belki gerçeğe ulaşırsın, belki de kurtulması imkansız bir yanılsamaya düşersin. Ama bildiğin bir şey var. Bu varlığa güvenmemelisin. O sana hakikati değil, görmek istediğini gösterir." Garip, şeyhe teşekkür etti ve yanından ayrıldı. İçinde ne huzura ne de endişeye benzeyen tuhaf bir his vardı. Daha önce hiç görmediği bir yere duyduğu özleme benzer bir şey. Ertesi sabah güneş doğarken kararını vermişti. Bu, unutulmuş bir geçmişe değil, kendine, yıllardır anımsamadığı bir çağrıya doğru bir yolculuktu. Bir at buldu. Ona Necm adını verdi. Yanına sadece azığını, kılıcını ve nereden geldiğini bilmediği bir güven duygusunu aldı. Haritasız, işaretsiz, sadece gökyüzünde kaybolmayan bir yıldız ve aksakallı dedenin mesajıyla kuzeye doğru yola koyuldu. Ancak yolculuk düşündüğü gibi kolay değildi.
İçinde bulunduğu topraklar ne yerleşikti ne de dostane. Arifi Aman'ın da dediği gibi, önünde dolunaya kadar sadece 14 gece vardı. Bu yüzden adımlarını sıklaştırdı. Sert bir çölden geçti. Gündüz kavurucu güneş, gece ise tepeler ve ovalar arasında uluyan soğuk rüzgarlar karşısındaydı. Kurumuş dereler, kayalık tepeler ilerleyişini zorlaştırıyor. Kumların ardında ise kurt dişleri ve yırtıcı bakışlar gizleniyordu. Uyanıktı. Elinden silahı düşürmedi. Çünkü tek bir dalgınlık her şeyi sona erdirebilirdi. Ama her seferinde başını kaldırıyor. Arif'in gerçeğe götüreceğini vaat ettiği kuzey yıldızını arıyordu. Ruhunun yorgunluğu arttıkça, rüyasındaki sözleri ve Şeyh Rıdvan'ın uyarılarını hatırlıyordu. Eğer kim olduğunu öğrenmek istiyorsan, yıldızı takip et. Ama kalbinin derinliklerinde hala Şeyh Rıdvan'ın sesi yankılanıyordu. Bu varlığa asla güvenme. Yolculuğun 7. günüydü. Güneş batıya doğru eğilmiş, uzun gölgeler kumlar üzerine uzanmışken, garip kayalıkların arasından yükselen ince bir duman gördü. Atının dizginini çekti. Dikkatle yaklaştı ve gözlerini dumanın geldiği yöne dikti. O anda, belirgin ama uzak bir çığlık duydu. Yardım isteyen bir kızın sesi ve ardından çöl canavarlarının korkunç haykırışları. Bunlar, iri gövdeleri, parlayan kırmızı gözleri ve sivri, uzun dişleriyle ateş sırtlanlarıydı. Garip tereddüt etmeden sesin geldiği yöne doğru koştu. Kuru bir ağacın gövdesinin ardında, mavi bir elbise giymiş bir bedevi kız durmuş. Elinde kılıçla 3 ateş sırtlanını püskürtmeye çalışıyordu. Elinden gelen tüm gayretle savaşıyor. Onları geri püskürtmeye çabalıyordu. Garip düşünmeden yüksek bir çığlık attı. Bu, yırtıcıların dikkatini çekti. Kılıcını belinden çektiği anda yaratıklar ona döndü. Hırladılar ve saldırıya geçti. Garip bu fırsatı kullanarak birini tam kalbinden bıçakladı. Sırtlan çığlık atarak yere yığıldı. Diğer 2 yaratık ise onu 2 yandan şiddetle saldırarak kıskaca aldı. Biri sol omzunu pençesiyle yaraladı. Garip dişini sıktı. Bedeniyle manevra yaparak 2. yaratığı karnından bıçakladı. O da yıkıldı. 3. yaratık üzerine atlamak üzereydi ki, kız onu arkadan şaşırtarak kılıcını derinlemesine sapladı. Sırtlan inledi ve yere yığıldı. Garip kanayan omzuna rağmen dimdik durdu. Başını kaldırdı ve zaferle derin bir nefes aldı. Kıza doğru yaklaşırken soluğu kesik kesikti. Kız, gözlerini garibin gözlerine dikmiş halde, şaşkınlık ve minnettarlıkla mırıldandı. "Teşekkür ederim, efendim. Sen olmasaydın." Gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Ayakta duracak hali kalmadı ve bir anda dizlerinin bağı çözüldü. Yere yığılıp inledi. Kız hemen atına, yakın bir kayaya bağlı duran Rad'a koştu. Yanında getirdiği su, şifalı otlar ve bez parçalarını aldı. Sonra hızla garibin yanına geldi. Yarayı temizlemeye ve sarmaya koyuldu. Hem maharetli hem de dikkatliydi. Hareketleri gelişigüzel değil, ustaca ve alışılmış bir elden çıkmış gibiydi. Sanki yıllardır yaralılarla ilgileniyor gibiydi. Kızın ağzından belli belirsiz "Seni bekliyordum. Bilge kadın haklı çıktı." Bu sözler sitemle karışıktı. Garip gözlerini ona dikti. Gözlerini kaçırmadan sordu. "Sen kimsin? Neden tek başına buradaydın? Ve neden az önce seni bekliyordum dedin?" Kız başını kaldırdı. Gözleri ciddiyetle parlıyordu. "Adım Ayn," dedi. "Bu da atım Rad. Kavmime veda ettim ve buraya kabilemin bilgesinin emriyle geldim." O, geçmişini yitirmiş bir delikanlının tam burada, tam bu vakitte ortaya çıkacağını söyledi.
O kişi sensin, değil mi? Senin adın ne? Garibin yüzünde şaşkınlıkla birlikte bir sarsıntı belirdi. Kimsesizliğine ve bilinmezliğine rağmen, birinin onu tanıyor oluşu aklını karıştırmıştı. Titreyen bir sesle yanıtladı. Adım Garip. Atımın adı Necm. Geçmişini yitirmiş, kendini arayan bir adamım sadece. Kuzeye gidiyordum. Peki bilge kadının beni bildiğinden nasıl haberi oldu? Seni neden peşime gönderdi? Beni nasıl buldun? Ayn, onun şaşkınlığını izlerken içinde çocukça bir mutluluk parladı. Gülümsedi. İçinde hem saflık hem de oyunbazlık vardı. Sakin bir el hareketiyle garibe rahat olmasını işaret etti. Sonra yere bağdaş kurarak oturdu ve içtenlikle hikayesini anlatmaya başladı. Ben Ayn dedi. Şeyh Abdülvahid'in kızıyım. Babam kabilemizin bilgelerindendir. Biz, Arap bahçeleri denen yerde yaşarız. Yeşillikler içinde, dağlarla çevrili bir vadi. Kimselerin kolay kolay göremeyeceği bir yerdir orası. Üç yanımızı dağlar sarar, topraklarımız bereketlidir. Çölün ortasında bir cennet köşesi gibidir. Babamın en küçük çocuğuyum. Daima yanında olur. Yaralılara yardım ederdim. Acılarını hafifletmeye çalışırdım. Ondan biraz hikmet, biraz da maharet miras kaldı bana. Ama kabilemizde en bilge kadın, yaşlı bir anlatıcıdır. Eski ayetlerin hikayelerini bilen, geçmişi hafızasında taşıyan biridir. Biz ona sadece bilge deriz. Garip araya girdi. Peki neden kavmini, hatta babanı bırakıp buraya geldin? Ayn kısa bir sessizlikten sonra derin bir nefes aldı. Aylar önce, babam gizemli bir hastalığa yakalandı. Sebebini kimse anlayamadı. Bilge kadına gittim. Ondan yardım istedim. Halime üzüldü ve bana yardım sözü verdi. Ama ancak bu sabah beni çağırdı. Hiçbir açıklama yapmadan, buraya gelmemi söyledi, dedi. Orada geçmişini yitirmiş bir delikanlı seni bekliyor. Onu bul ve birlikte geri dön. O, anahtar. Ve işte, seninle burada karşılaştım. Garip uzun uzun kıza baktı. Bu kadar bilinmezliğin ortasında, birinin onu bekliyor olması aklını zorladı. Yani diyorsun ki, çölü geçip, bu ıssız yere sadece beni bulmak için geldin. Ayn gülümsedi ve başıyla onayladı. Ardından ayağa kalktı. Eliyle onu çağırdı. Garip kılıcını kuşandı. Atı Necm'e bindi ve Ayn'ın peşine düştü. Rad adlı atı üzerinde yol alan kız, yolu bilen biri gibi ilerliyordu. Garibin omzundaki ağrı dinmemişti ama içinde büyüyen sorular artık acının önündeydi. Bu bilge kadın kimdi? Onu nereden tanıyordu? Güneş çoktan batmış, gece kumlar üzerine serinliğini sererken, gökteki yıldızlar onlara yol olmaya başlamıştı. O sırada garip, ilginç bir şey fark etti. Havadaki ot kokusu değişmişti. Nem artmıştı ve etraflarında seyrek bitkiler belirmeye başlamıştı. Ardından yeşillik çoğaldı. Toprağın altında bir yaşam kıpırtısı belirdi. Arap bahçeleri ilk kez gözünün önüne seriliyordu. Yorgun olmasına rağmen garibin içi huzurla doldu. Kendine fısıldadı. Sonunda ulaştım. Birkaç dakika sonra küçük bir kaya geçidinden geçerek Ayn'in ardından vahaya girdi. Kapıdan içeri adım attığı anda onlarca bakış üzerine çevrildi. Kabiledendiler. Gözlerinde sessiz bir şaşkınlık, merak ve sorgulama vardı. Hepsi tek bir soruyu dillendirmeden soruyordu. Bu yabancı kim? Ve Ayn onu neden getirdi? Garip ise sessizce onların arasında yürüyordu. Ayn, yolunu iyi bilen biri gibi kararlı adımlarla ilerliyordu.
Ne sağa ne sola bakıyor, doğrudan ilerliyordu. Garibi, vahanın kenarında diğer çadırlardan farklı, büyük ve koyu renkli kumaşlardan yapılmış bir çadıra kadar götürdü. Atından zarifçe indi, çadırın girişine doğru yürüdü ve ardından arkasına dönerek garibe eliyle dışarıda beklemesini işaret etti. Bu sırada, vaha halkından bazıları çöl giysileri içinde sessizce yaklaşmaya başladı. Yüzlerinde ihtiyat ve şüphe okunuyordu. İçlerinden biri öne çıktı ve sordu. "Sen kimsin, yabancı? Buraya neden geldin?" Garip ağır adımlarla atından indi. Onu yakındaki küçük bir hurma ağacına bağladı. Sonra sakinlikle konuştu. "Ben bir yabancıyım ve bilge kadına bir derdimi arz etmek üzere geldim." Ancak sözünü bitiremeden aynen içeriden gelen keskin sesi duyuldu. "Bilge seni bekliyor. Vakit kaybetme." Sözleri ortamı susturdu. Adamlar yavaşça geri çekildiler. Yüzlerine hem hoşnutsuzluk hem de şaşkınlık yerleşmişti. Garip ağır ağır çadıra girdi. İçeriği ot, misk ve buhur kokusu sarmıştı. Işık solgundu. Tavandan sarkan bir yağ lambasından geliyordu. Çadırın tam ortasında, beli hafifçe kamburlaşmış yaşlı bir kadın oturuyordu. Gözleri zayıf görünse de, içinde kuvvetli ve gizemli bir parıltı vardı. Garip yavaş adımlarla yaklaşıp hafifçe eğildi. Selam verdi. Yaşlı kadın küçük bir tebessümle karşılık verdi. "Geleceğini biliyordum." Arif beni hiç yanıltmadı. Garip önüne oturdu. Karşısındaki kadının sıradan biri olmadığını hemen fark etti. Bedeni yaşlıydı ama varlığı derindi. Sessizce sordu. "Demek, aksakallı dede sana benim yolculuğumu haber verdi. Ona bu kadar mı güveniyorsun? Hem, onun kim olduğunu nereden biliyorsun?" Bilge kadın güldü. "Ben yaşlı bir kadınım evladım. Annemden kalan miras. İşte senin aksakallı dede dediğin Arif'in ilmi." "O." "Arif," dedi yaşlı kadın, "bizim yol göstericimiz, hikayelerimizin kaynağı ve ilk öğretmenimizdir. Bana, senin gizli şehre doğru yola çıktığını ve geçmişini aradığını söyledi. Bu yüzden aynı sana gönderdim." Sonra aniden durdu. Garibin gözlerine uzun uzun baktı. "Onun yardıma ihtiyacı var. İşte bu yüzden çağrıldın buraya." Garip elini kaldırdı. Sesinde karışık duygular vardı. "Efendim, size Arif'e gerçekten güvenip güvenmediğinizi sormak istemiştim." İçimde bir ses, onun peşinden koştuğum şeyin bir yanılsama olduğunu fısıldıyor. "En kötüsü de, başka seçeneğim yok. Ne gücüm var ne de cevaplara açılan bir yolum." Kadın tatlı bir kahkaha attı. "Güven evladım, verilen bir şey değildir, kazanılır," dedi. "Senin gibi Şeyh Rıdvan da Arif'e pek güvenemezdi. Hep sorularla boğuşurdu. Gerçek mi bu varlık? Gerçekten yol gösterebilir mi? Ama ben onu tanırım. Ben ona güvenirim. O da bana güvenir." Garip başını onaylarcasına salladı. Bu hikayenin kalbinde bir yerlere dokunduğunu hissediyordu artık. Yaşlı kadının sesi alçaldı. Sanki içinden konuşuyormuş gibiydi. "Ama asıl soru bu değil. Asıl soru, neden seni buraya çağırdı? Neden o zavallı kızı bu uzun yolculuğa senin için gönderdi?" Tam o anda garip dikkatini topladı. Ayn, bilge kadına yardım ediyordu. Yaşlı kadın yavaşça doğrulmuş, Ayn'in eline tutunmuştu. Çadırın köşesindeki eski tahta sandığa doğru birlikte ilerlediler. Kadın kapağı açtı. İçinde eşyaları karıştırmaya başladı. Sonra başını çevirerek konuştu. "Herkesin bir şeye ihtiyacı vardır evladım. Sen geçmişinle ilgili gerçeği öğrenmek istiyorsun.
Bu zavallı kız, babasını kurtaracak bir çare arıyor. Onu tanıyan herkes bilir ki, yaşlı Abdülvahid'i saran bu hastalık alışıldık hiçbir şeye benzemiyor. Ve benim de bir ihtiyacım var. Sonra kadim bir kolye çıkardı. Metal garipti. Bakırla gümüş arasında değişen bir renk. Ucunda mavi, hafifçe parıldayan bir taş sarkıyordu. Taş sanki soluk bir nefes alıyor gibiydi. Derin, kadim bir ışıkla içten içe yanıyordu. "Kolyeyi," dedi yaşlı kadın, "gizli şehre ulaştırmak gerekiyor. Ve bu emanet, bu ahit, Arif'e teslim edilmeli. Çünkü şimdi o da bize ihtiyaç duyuyor. Tıpkı bizim ona duyduğumuz ihtiyaç gibi. Bu yüzden, ikiniz birden, en kısa sürede yola çıkmalısınız. Kaderiniz orada sizi bekliyor." Garibin yüzünde şaşkınlık belirirken gözleri sorularla doluydu. Ancak yaşlı kadın elini kaldırarak onu sakinleştirdi. "Şimdi dinlen. Yemek ye, su iç." Garip ve Ayn, küçük bir masanın etrafında oturdular. Yaşlı kadın ise karşılarına geçti. Bakışları öyle derindi ki, insana kelimelerden daha fazlasını söyler gibiydi. Bilgelik taşıyordu ama altında sarsıcı bir hüzün de vardı. Sonunda konuştu. Garip, o derin sessizliğe kulak kesildi. Kadının sesi, bir sır perdesini aralar gibiydi. Rüyanda karşına çıkan o aksakallı dede, yani Arifi Ama, bir hayal değil garip. Bir fısıltı da değil. Gerçek bir varlık. Işıktan ve bilgiden yaratılmış. Bir zamanlar bu dünyanın dengesini koruyanlardan biriydi. Ama sonra gözlerden gizli bir şehirde hapsedildi. Kumların gömdüğü, efsanelerin unutturduğu bir şehirde. Ayn merakla sordu. Ama neden hapsedildi? Kim yaptı bunu? Ne zaman oldu? Yaşlı kadın derin bir nefes aldı. Kolyeyi ellerinin arasında tuttu. Yalnızca 3 yıl önce, karanlık ilk kez hakikatin kalbine ulaştı. Arif'in kardeşi, karanlığın efendisi olarak bilinen o hain, ona ihanet etti. Güce tutkuyla bağlanmıştı. Kıskançlıkla kör olmuştu. Kalbini nefretle doldurup, öz kardeşini gizli şehre hapsetti. Etrafını bedenleri olmayan, ruhu olmayan askerlerle çevirdi. Onlara karanlık askerler denir. Gölgelerden yapılmış yaratıklar, görünmezler, uyumazlar, vazgeçmezler. Yaşlı kadın bu sözlerle garibin yanına geldi. Kolyeyi yavaşça boynuna taktı. Kolye tenine değer değmez. Damarlarında sıcak bir akış hissetti. "Bu," dedi kadın, "ahdin kolyesidir. Gizli şehrin anahtarı ve karşına çıkacaklarla yüzleşirken sahip olacağın ilk silah. Ama dikkatli ol. Şimdi artık bu sırları açığa çıkardığımız için karanlığın efendisi biliyor. Yola çıktığınızı fark etmiştir. Ve engellemek için karanlık askerlerini harekete geçirecektir," dedi. Bilge kadın, sonra yanındaki küçük bir sandığı işaret etti. Sandığı açtı. İçinde, çoğu tanıdık olmayan eşyalar vardı. Kadın önce gümüş çerçeveli küçük, yuvarlak bir ayna çıkardı. "Bu ayna yalnızca gerçeği gösterir. Çölde gözlerinin gördüğü her şeye inanma. Çünkü yanılsama, karanlığın efendisinin en güçlü silahıdır." Sonra elini tekrar sandığın içine uzattı ve kısa, parlak, ışıkla titreşen bir kılıç çıkardı. "Buna ateşin kalbi denir," dedi. "Karanlık askerleri öldürebilen tek silahtır. Beden kesmez, ışığı gölgelerden ayırır." Garip kılıcı eline aldı. Ağırlığını ve içinden yayılan sıcaklığı derinlemesine hissetti. "Ama neden tüm bunlar?" diye sordu.
Neden ben? Kadın gözlerini onun gözlerine dikti. O sorunun cevabını sana bu yolculuk gösterecek, evladım. Gerçeği isteyen sendin. Kendini tanımayı, gerçeği öğrenmeyi dileyen sendin. Ama unutma, bir şey isteyen, bedelini de ödemek zorundadır. Sonra elini kuzeye doğru uzatarak ekledi. Hemen yola çıkmalısınız. Uyuyan bir kartal başına benzeyen bir kayanın ardında, gizli şehre giden yol başlar. Garibin yüzündeki kararlılık giderek derinleşti. Peki dedi, eğer o şehre ulaşırsak, Arif'i nasıl bulacağız? Onu nasıl özgür bırakacağız? Yaşlı kadın gözlerini kapattı. Sanki eski bir anıyı çağırır gibiydi. Ardından konuştu. Yolu, kolye gösterecek. Ama bu yol gözle görülmez. Yalnızca kalple hissedilir. Ve şehir, ancak kalbi dürüst, niyeti saf olanlara açılır. Kalbinize şüphe düşerse sakın şehre yaklaşmayın. Bir süre sustu, sonra bir fısıltıyla söyledi. Arif bekliyor. Ve karanlığın efendisi artık uyandı. Garip başını çevirdi. Ayn heyecanla ona bakıyordu. Gülümsedi ve neşeyle, "Hadi," dedi. "Artık yola çıkalım." Gerçekten de çadırdan çıktılar. Gün henüz doğmamıştı. Güneş ufkun rahminde sessizce şekillenirken, ilk ışıklar kumlara usulca süzülmeye başlamıştı. Toprak, onları bekliyordu. Çöl, serinliğiyle uzanıyordu önlerinde. Sonu olmayan bir düş gibi tekrarlanıyordu bu yolculuk. Necm ve Rad yeri yararak koşuyor. Ardlarında uzun bir kum şeridi bırakıyorlardı. Garip, bilge kadının verdiği hafif bir aba ile sarılmıştı. Boynundaki kolye, her tuhaf kaya parçasına veya toprağın sessiz nefesini andıran hava girdaplarına yaklaştıklarında hafifçe titreşiyor, ışığını yayıyordu. Bir süre boyunca tek duydukları, atların nallarının ritmik vuruşları, rüzgarın kulaklarına fısıltısı ve yanıt bulamayan sorularla çarpan kalp atışlarıydı. İlk molalarını verdiklerinde, geniş bir kayanın gölgesine oturup, biraz su ve hurma paylaştılar. Sonra garip, sesi neredeyse sorudan çok bir tereddüt gibi çıkan bir tonda konuştu. Bilge kadının benim hakkımda söylediklerini sormak istiyorum sana. Ayn ona baktı. Hemen cevaplamadı. Ardından yavaşça, geçmişini aradığını ve içinde kayıp bir isimden veya unutulmuş bir kimlikten daha büyük bir şey olduğunu söyledi. Sadece bunu aktardı bana, dedi. Garip gülümsedi. İnsanlar doğrudan yanıt vermek istemediklerinde hep aynısını yapar. Derin görünen ama aslında kaçamak cümleler kurarlar. Ama sen bana cevap vermedin. Ayn gözlerini kaçırmadı. Çünkü bilge kadın, kim olduğunu açıkça söylemedi. Bunu kendisi keşfetmeli, dedi. Belki, duyarsan inanmayacağın bir yalan olmasından korkuyordu. Ya da gerçek söylense bile, şimdi buna hazır olmayacağından. Belki de her şeyi unutmanın ardında geçerli bir neden vardı. Belki geçmişi kurcalamak yerine, bu yeni hayatı yaşamak en iyisidir. Sonra döndü, garibe baktı. Ama şimdi ben sana bir şey sorayım. Diyelim ki kim olduğunu öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Geçmişine mi döneceksin? Yoksa şimdiki hayattan mı kaçacaksın? Garip uzun süre sustu. Gözlerini uzaklardaki kum ufkuna dikmişti ama cevap vermedi. Ayn başını hafifçe salladı ve usulca konuştu. Doğrusu garip, geçmişin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama sende tuhaf bir his var. Sen sıradan biri gibi değilsin. Sende farklı bir şey var. Her şeyinle, şu anda olduğun halinle bile daha büyük bir şeye aitmişsin gibi.
Sınırlarının ötesinde bir kadere. Garip onun sözlerini duyduğunda, sanki içinde bastırdığı bir şey ansızın serbest kalmış gibiydi. "Peki neden bana bizzat kendisi söylemedi?" dedi. Garip, sesi öfke ve kırgınlık arasında gidip gelirken. "Rüyama geldi. Ama neden açıkça konuşmuyor? Neden bilmecelerle, mecazlarla konuşuyor? Kim olduğumu, neden özellikle ben olduğumu, neden yardımına ihtiyacı olduğunu ve neden beni bu yolculuğa seninle birlikte sürüklediğini doğrudan söylemiyor." Ayn sustu, derin bir düşünceye daldı. Sonra yavaşça konuştu. "Belki de Arif, gerçeği senin keşfetmeni istedi. Sormanı, şaşırmanı, bu yolculukta olgunlaşmanı. Çünkü tam cevaplar, merakı öldürür. İradenin ateşini söndürür." Sözlerinin ardından ağır bir sessizlik çöktü. Öyle bir sessizlikti ki, her ikisinin iç sesi, kelimelerden daha gürültülüydü. Tam o sırada hafif bir rüzgar esti. Ardından başlarının üzerinden koyu renkli bir bulut geçti. Bir uyarı gibiydi. Garip dudaklarını sıktı, başını öne eğdi. Ama tam o an yer hafifçe sallandı. Kumlar, bastırılmış bir nefes gibi iç çekti. Garip, bir anda tetikte dönerek yere baktı. "Ayn, bir şey hissettin mi?" dedi. Ayn cevap vermedi. Gözlerini ufka dikmişti. "Orada, bak," dedi. Garip başını kaldırdı. Uzakta bir şey hareket ediyordu. Ne bir deveydi, ne insan, ne de bir at. Kumların üzerinde, tıpkı gizli bir derede akan su gibi süzülen uzun bir gölgeydi bu. Yaklaştıkça ne olduğu belli oldu. Yüzü olmayan, gözleri olmayan simsiyah bir yaratık. Yoğun bir duman kütlesi gibi cisimleşmişti. Soğuk demirin şakırtısına benzer sesler çıkarıyor. Havayı yaran keskin bir uğultuyla ilerliyordu. Ayn hafifçe fısıldadı, çantasından aynayı çıkararak. "Bu, karanlığın askerlerinden biri." Garip hemen Ateşin Kalbi adlı kılıcını eline aldı. Kılıç, koyu kırmızı bir ışıkla parıldamaya başlamıştı. Bir adım geri çekildi. Gözlerini o garip yaratığa dikip sordu. "Bu da ne? Ne canlıya benziyor, ne ölüye." Yaratık yaklaştıkça kumlar titredi. Gövdesinden çıkan uğursuz bir ses, metalik bir fısıltı gibi yankılandı. "Sen buna layık değilsin." Ve o an yerinden zıpladı. Ardından birden fazla gölgeye bölündü. Her biri diğerinin kopyası gibiydi. Etraflarında dolaşıyor, onları kuşatıyordu. Ayn hızla aynaya baktı. Sonra birini işaret ederek seslendi. "Garip, işte bu. Gerçek olan bu." Garip yıldırım gibi yerinden fırladı. Ateşin Kalbi ile tek bir darbe indirdi. Darbe yaratığa isabet ettiğinde, o an sarsıldı, geri savruldu. İçinden yükselen bir çığlık duyuldu. İnsana benzemeyen, tiz, yabancı bir ses. Garip diğer gölgeleri artık umursamıyordu. Onların yalnızca yanılsama olduğunu anlamıştı. Doğrudan gerçek karanlık askerine yöneldi. Kılıcını karanlıkla örtülü yüz kısmına doğru saplarken yüksek sesle haykırdı. Kesin ve kararlı bir darbeydi bu. Ateşin Kalbi'nin kılıcı yaratığın bedenine saplandığı anda, yaratık aniden infilak etti. Etrafı saran siyah bir buluta dönüştü ve sonra havaya karışarak yok oldu. Geride sadece hareketsiz, soğuk bir kül yığını kaldı. Her şey durdu. Derin bir sessizlik çöktü etrafa. Hafif bir rüzgar dışında hiçbir şey duyulmuyordu. Sanki çöl bile gözlerini kapamış, sessizliğe gömülmüştü. Garip dizlerinin üzerine çöktü. Hızlı hızlı nefes alıyordu.
Alnından yoğun ter damlıyordu. Elindeki kılıca baktı. Gözleri hala şok içindeydi. "Bu da neydi böyle?" dedi şaşkınlıkla. "Sanki bu vuruşu ben yapmadım. İçimde başka bir şey bana yol gösterdi." Ayn sessizce yanına yaklaştı. Elini omzuna koydu. Gözlerindeki bakış, kelimelerden daha derin bir anlam taşıyordu. "Belki bu," dedi, "cevaplarının bir parçasıdır. Belki içinde hala uykuda olan bir şey var. Ama önce senin uyanman gerekiyor." Garip gözlerinde tedirginlikle ayağa kalktı. "Peki, o asker geri dönebilir mi?" Ayn, adımlarını hızlandırarak etrafa göz gezdirirken cevap verdi. "Karanlık askerleri öyle kolay kolay ölmez. Görevin ne kadar gecikirse, onlar da o kadar güçlenir. Ve artık kesin ki, karanlığın efendisi gücümüzü fark etti. Bundan sonra daha güçlü olanları gönderecek." İkisi de daha fazla zaman kaybetmeden atlarına bindi. Yine sessizce yola koyuldular. Çölün içinden, öğlene yaklaşan güneşle ilerlediler. Güneş artık gökyüzünün ortasına yaklaşmış, hararetiyle kumu kavuruyordu. Sanki sabrı da, gölgeyi de eritmeye başlamıştı. Ve sonunda, uzaklarda, tarif edilen kaya göründü. Olduğu yerde duran, dev, sessiz, heybetli bir kaya. Başını öne eğmiş uyuyan bir kartalı andırıyordu. Geniş gagası ve içe gömülmüş göz oyukları vardı. Sanki o bakışlar, bir sırrı koruyor gibiydi. Garip durdu. Uzun uzun baktı. Fısıltıya benzer bir tonda konuştu. "Bu, kesinlikle bu." Temkinli adımlarla kayaya doğru yürüdü. Ve her adımında, boynundaki kolye daha da parlamaya, daha güçlü bir ışık yaymaya başladı. Kolyeden yayılan ışık, adeta bir kalp gibi atıyordu. Her adımda, yaklaşan tehlikeyi seziyor gibiydi. Garip ve Ayn, kayanın sol tarafından geçerken, birdenbire yer altlarında çatladı. Toprak titredi. Kum sanki onları yutmak istercesine içe çöktü. Ayn bir çığlık atarak dizlerinin üzerine düştü. Ancak Garip, onun kolundan tutarak hızla geri çekti. Gözleri kocaman açılmış, dikkatle ileriye bakıyordu. Tam o sırada, yerin derinliklerinden dev bir yaratık fırladı. Gövdesi simsiyah taşlardan ve lavdan oluşuyordu. Eritilmiş kayaları andıran bedeni 4 koldan oluşuyordu ve her birinde devasa bir balta tutuyordu. Ağzından çıkan gürleyici ses, toprağı değil, doğrudan kalbi sarsacak kadar kudretliydi. Öyle ki, atlar korkuyla şahlandı ve hızla gözden kayboldu. Bir güvenli yer arar gibiydiler. Ayn hemen çantasından aynayı çıkardı. Yaratığın yansımasına baktı. Zayıf noktasını aradı. Ama karşısında sadece yoğun bir öfkenin altında uyuyan bir güç gördü. Garip, ateşin kalbini çekti. Adımlarını yavaşça ileri attı. "Bilge kadın bundan hiç söz etmemişti," dedi. "Bu yaratık gerçekten yenilebilir mi?" Ayn yavaşça gerilerken cevapladı. "Belki de bu, onun bahsettiği o sınavdır. Saf bir kalp ve temiz bir niyet için olan." Yaratık daha da yaklaşmıştı. Bağırıyor. Gövdesiyle yere her bastığında altındaki taşları çatlatıyordu. Ama o anda garip yüksek sesle, sarsılmaz bir kararlılıkla konuştu. "Biz buraya savaş için gelmedik. Ve sen göründüğün gibi değilsin. Sen bir karanlık asker değilsin." Yaratık durakladı. Gürültüsü azaldı. Başını Garip'e çevirdi. Sanki söylediklerini anlıyormuş gibiydi. Garip bir adım daha attı.
Ellerinde tuttuğun baltalar çiftçilerin aletidir. Savaşçıların değil. Sen bir katil değil, bir sınavsın. Öyle değil mi? Söyle, şehir nerededir? Gizli şehrin girişi nerede? Yaratık tamamen durdu. Gövdesi içten içe parlamaya başladı. Sanki içinde bir cevap doğuyordu. Gözleri alev alevdi. Ama içinde yıkım değil, tanıyan bir bakış vardı. Sonra birkaç adım geri çekildi. Sanki onlara yolu açmak istiyordu. Ardından toprağın belli bir noktasına yöneldi. 4 baltasını aynı anda yukarı kaldırdı ve tüm gücüyle kumlara indirmeye başladı. Her darbe bir zelzele gibiydi. Çölde yer yerinden oynuyordu. Sanki yerin derinliklerine değil de sırların özüne inen bir tünel kazıyormuş gibi görünüyordu. Ve yalnızca birkaç dakika sonra, yer altından büyük bir gürültü koptu. Kum yarıldı, geniş bir geçit açıldı ve içinden soğuk bir hava yükseldi. Karşılarında devasa bir kapı belirdi. Mavi bir metalden yapılmıştı. Çeliğe benziyordu fakat kıymetli bir taş gibi parlıyordu. Yüzyıllardır kuma gömülü duruyor gibiydi. Etrafını çevreleyen sembol ve işaretler, garibin daha önce gördüğü hiçbir dile benzemiyordu. Ancak kapı görünür görünmez, içinden 5 karanlık yaratık fırladı. Daha önce karşılaştıkları o karanlık askere benziyorlardı. Fakat her biri farklı biçimde ve boyuttaydı. Biri kıvrık boynuzlara sahipti. Bir diğeri sesi andıran bir kuyruğa. Üçüncüsü yoğun dumandan kanatlara sahipti. Dördüncüsünün bacakları yoktu ama zeminin üzerinde süzülüyordu. Beşincisi ise her an şekil değiştiriyordu. Sanki öfkeli bir hayalet gibiydi. Yaratıklar, hiç tereddüt etmeden taş muhafıza, ayna ve garibe doğru saldırıya geçti. Garip hemen Ateşin Kalbi adlı alevli kılıcıyla iki yaratığın saldırısını engellemek için ileri atıldı. Aynı anda taş yaratık da diğer 3 yaratığın karşısına dikildi. 4 baltasıyla yeri döverek adeta savaşın kurallarını yeniden yazıyordu. Ayn, gerçeği gösteren aynayı hızla kaldırdı ve yaratıkları incelemeye başladı. Belki içlerinden biri sadece bir hayaldi diye umut etti. Ama hayır, hepsi gerçekte vardı. Karanlık ve gölgeyle yoğrulmuş savaşçılardı. Savaş tüm şiddetiyle başladı. Yere inen her darbe toprağı titretiyor. Yaratıkların çığlıkları yeraltının derinliklerinden fışkıran bir cehennemi andırıyordu. Garip, gücünün son damlasına kadar savaşırken öne atıldı. Geri çekildi. Sonra yeniden vurdu. Taş muhafız da aynı kararlılıkla son eşiğini korur gibiydi. Bu geçit onun emanetiydi sanki. Ve sonunda, uzayan, korku dolu, yıpratıcı bir çarpışmanın ardından, garip ve taş yaratık, karanlık yaratıkları birer birer alt etmeyi başardı. Kumlar duruldu. Garip dizlerinin üstüne çöktü. Soluk soluğa kaldı. "Başardık," dedi. "Ama bu kapıdan girip de sağ çıkabilecek miyiz?" Ayn, yavaşça yanına geldi. Yüzünde yorgun ama huzurlu bir gülümseme vardı. Ayn, inatçı ama neşeli bir ifadeyle, "Biz bunun için buradayız, ey garip," dedi. "İçeri gireceğiz. Arif'i özgür bırakacağız ve sağ salim geri döneceğiz. Bir göz açıp kapayıncaya dek." Garip ona baktı. Bu kızın nereden bulduğunu merak ettiği o tükenmez iyimserlik karşısında hayrete düşmüştü. Ama buna rağmen, dudaklarına hafif bir tebessüm yerleşti. Ardından taş muhafıza döndü. Başını eğerek ona sessizce saygısını sundu. Sonra Garip ve Ayn, gizli şehrin kapısından içeri doğru yürüdüler. Garibin boynundaki kolye, onlara bir yön çizer gibi belli bir koridora doğru ışık huzmesi yaymaya başlamıştı. Kaderin çizdiği bir yoldu bu. Şehrin içine girdiklerinde,
gözleri dört bir yana kaydı. Gördükleri, daha önce tanıdıkları hiçbir şeye benzemiyordu. Şehir, dağınık bir rüyanın içinde yürümek gibiydi. Yapılar yarı saydam, sanki maddeden çok anılardan yapılmıştı. Sokaklar, canlı dumandan dokunmuş gibiydi. Gökyüzünde ne güneş vardı ne de ay. Sadece yavaşça soluk alıp veren gri ışık çatlakları. Sanki şehrin kendisi karanlığın içinde inleyen bir canlıydı. Havanın kokusu da yabancıydı. Güzel bir koku ile iç içe sinmiş eski bir çürümüşlüğün ürpertici bir birleşimi vardı içinde. Ayn, tedirgin bir sesle fısıldadı. Bu gerçekten gizli şehir. Garip, gözlerini manzaradan ayırmadan alçak bir sesle cevap verdi. Ve burada. Arif bizi bekliyor. Ama daha sözleri bitmemişti ki yepyeni bir ses duydular. Bu ses ne duvardan, ne havadan geliyordu. İkisinin de zihinlerinin derinliklerinden yükselen bir sesti bu. Şöyle diyordu. Gerçeğe çok yaklaştınız. Ama unutmayın, gerçek verilmez, alınır. Garip gözlerini ayna çevirdi. Sonra kolyenin yön gösterdiği yapıya baktı ve başını kararlılıkla salladı. Hiç konuşmadan harekete geçtiler. Yürekleri merak, istek ve korkuyla doluydu. İçlerinden geçenler sözcüklere dökülmüyordu ama ayakları bilinmeyen yazgıya doğru yürüyordu. Yapının girişini geçtikleri anda kapı kendi kendine kapandı. Ardında bastırılmış bir gök gürültüsü gibi uğuldayarak kilitlendi. Hava ağırlaştı, sessizlik uğuldamaya döndü. Ama asıl fırtına garibin içindeydi. Her adımda zihni kıvılcımlar saçıyordu. Tanımadığı yüzler, hiç gitmediği yerler, nereden doğduğunu bilmediği duygular birbiri ardına patlıyor. Geçmişin, belleğin ve kimliğin gölgeleri arasında yürüyordu. Ve kolye, her adımda daha da ağırlaşıyor. Boynunda asılıyken adeta göğsünü yakıyordu. Derken birden durdu. Eliyle göğsünü tuttu. Gözlerini sıkıca kapadı ve acıyla söyledi. İçimde bir şey. Dışarı çıkmak istiyor, dedi. Garip. Tam o anda yer sarsıldı. Duvarlar kendiliğinden çatladı. Derin bir gürültüyle önlerinde uzun bir geçit yarıldı. Boşlukla dolu uçsuz bucaksız bir koridor. Koridorun sonunda simsiyah taşlardan oyulmuş devasa bir taht vardı. Üzerine nabız gibi atan karanlık bir hale yayılıyordu. Garip ve aynı tahtın yanına yaklaştıklarında başka bir dünyanın yankısını taşıyan ürpertici bir ses duyuldu. Ey Ziyad, sonunda döndün. Aynı olduğu yerde kala kaldı. Gözleri büyüdü, şok içindeydi. Karşılarında, duman ve karanlıktan oluşmuş şekilsiz bir varlık yükseldi. Varlığın net bir formu yoktu. Ama bakışları doğrudan garibe yönelmişti. Sesi, dingin ama içinde sinsice titreşen bir alay barındırıyordu. Döneceğini biliyordum. Sen, kurtarıcının hizmetkarıydın. Hadi, ver bana kolyeyi, 3 yıl önce başladığımız işi tamamlayalım. Ayn hemen bir adım öne çıktı. Elindeki aynayı kaldırarak sert bir sesle sordu. Sen, Arif misin? Karanlık varlık güldü. Gözlerini ona bile çevirmedi. Ardından garibe seslendi. Hatırla, ey Ziyad. Sadece bir adım, tek bir adım at. Ve hatıraların, çalınan geçmişin, hepsi geri dönecek. Garip ona baktı. Gözlerinde tereddüt vardı. Sadece bir saniye bekledi. Sonra ileriye bir adım attı. Ve o anda bedeninden acı dolu bir çığlık koptu. Yere yığıldı, gözleri kapandı. Ama içi yanıyordu.
Zihninde kontrol edemediği görüntüler fışkırmaya başladı. Onları çağırmamıştı, hatırlamaya çalışmamıştı. Ama imgeler peş peşe akıyordu. 3 yıl önce bu yerde duruyordu. Aynı salonda, aynı tahtın önünde. Ama o zaman adı Garip değildi. Adı Ziyad'tı. Bir zamanlar Zühd Meclisi'nin üyesiydi. Arif'in en yakınlarından biri. Onun aklına ve kararlarına en çok güvenenlerdendi. Ama sonra yeminini bozmuştu. İhanet etmişti. Gizli şehri karanlığın efendisine teslim etmişti. Kendini o anda gördü. Şehir kapılarını açarken, karanlıkla işbirliği yaparken, planı kutlarken, Arif'i kandırırken. Ama saldırı günü geldiğinde her şey değişmişti. Arif yalnız başına karanlığın karşısına çıkmıştı. Ziyad'ın ihaneti, son ana kadar planlandığı gibi gitmemişti. Bir şey, rotayı değiştirmişti. Şimdi, yere yığılan bedende hala bir kıpırtı vardı. Garip fısıltıyla konuştu. Dudakları titredi. Hayır, imkansız. Ben, onlardan biri miydim? Ben, onlarla mıydım? Tüm bedeni ürperiyordu. Gerçekle boğuluyordu. Tüm yeni hayatı, inşa ettiği kimliği, umutları, anıları bir anda yıkılmıştı. Karanlığın efendisinin sesi tekrar yükseldi. Bu kez duvarların derinliklerinden yankılanır gibiydi. Şimdi hatırladın mı, ey Ziyad? Her şey plana göre ilerliyordu. Ta ki Arif'i ama karşımıza dikilene kadar. Sonra birden gördüm onu. Sana bir büyü yaptı. Seni savaş alanından çekip aldı. Seni şehirden yok etti. Ve o an, ben bu şehirde Arif'le birlikte hapsedildim. Tıpkı askerlerim gibi, bu gizli şehirde kapana kısıldık. Garip, hala yerdeydi. Başını ellerinin arasına almıştı. Acı, bedeninde değil, hafızasında ve anılarındaydı. Tüm geçmişi, tüm bastırdığı hakikatler üzerine devriliyordu. Fısıltıyla sordu. Peki ya, Arif? O şimdi nerede? Bu kez başka bir ses geldi. Uzaklardan, öyle derinlerden ki, yankısı ölçülemezdi. Zayıf ama net bir sesle cevap verdi. Hiç düşünmezdim, ihanetin senden geleceğini, ey Ziyad. Ses, karanlık bir zindanın arkasından geliyordu. Ve onunla birlikte geçmişin tüm yarası yeniden açıldı. Gördüm seni. Şehrin kapılarını karanlığın efendisine açarken gördüm. Onunla birlikte plan yaparken, askerlerinin girişini kutsarken. Ama ben sende bir ışık görmüştüm. Karanlığı alt edebilecek bir yürek. Ve sende saklı bir güç. Senin bile farkında olmadığın bir kudret. İhanet gerçekleştiğinde sana bir büyü yaptım. Tüm anılarını sildim. Geçmişini örttüm. Bedenini uzak, iyilikle dolu bir şehre gönderdim. Belki kalbin kurtulur. Belki bir gün gerçeğine geri dönersin. O an, garip kendini kaybetti. Yere çöküp dizlerinin üzerine düştü. Bilinçsiz bir şekilde geçmişten gelen çığlıklar, görüntüler ve yankılar içinde savruluyordu. Ve o sırada, çok uzaktan gelen bir ses daha yaklaştı. Bu kez aynıydı. Sesi kırılmıştı. Öfke değil, hayal kırıklığı taşıyordu. Garip, bu doğru mu? Gerçekten sen miydin? Arif'e ihanet eden kişi. Arif'in sesi yeniden duyuldu. Bu kez sert ama öfkeden değil, kararlı bir dürüstlükten ibaretti. Artık karar senin elinde, ey Ziyad. Kılıç sağ elinde.
Ya bana sadık kalırsın, ya da karanlığın efendisine dönersin. Garip kılıcını kaldırdı ve karanlığın efendisine geçirdi. Büyük bir gürültü ile taht kırıldı. Garibin bedeni bir kez daha çöktü. Göğsündeki kolye koyu bir ışıltıyla titreşiyordu. Sanki o da geçmişi hatırlıyor, içindeki sırları uyandırıyordu. Gözlerini açtığında aynı yanında buldu. O da yere düşmüştü. Şok içinde ona bakıyordu. Sadece gözleriyle değil, titreyen bedeniyle. Ve yanında, rüyalarında, yüzü yılların suskunluğuna gömülmüş, gözleri hala görmeyen ama kalbi her şeyin farkında olan o bilge kişi olarak. Arif, duraksadı. Önünde diz çökmüş olan Ziya'da ya da şimdi tüm geçmişiyle barışmaya çalışan garibe doğru yöneldi. Gözlerinde yine körlüğün bilgeliği ama sözlerinde eski bir dostun sönmeyen sıcaklığı vardı. Seninle yeniden karşılaşacağımızı biliyordum. Işığın karanlıkla buluştuğu bu eşikte sen kendi gerçeğini seçtin. Garip başını eğdi. Kılıcı hala elindeydi ama artık tehdit değil. Bağışlanmak isteyen bir öğrencinin teslimiyetiydi. Ayn ise birkaç adım geride durmuş, olan biteni gözyaşları arasında izliyordu. Kalbindeki kırgınlık, gördüğü fedakarlıkla yerini sessiz bir kabullenişe bırakıyordu. Yavaşça ileriye doğru yürüdü, yanlarına geldi. "Bitti mi?" diye sordu. Sesi kısık ama umutla dolu. Arif cevap verdi. "Hayır, bu sadece başlangıç. Şehir özgür kaldı. Ama dışarıdaki dünya hala bekliyor." Taht tamamen parçalanmıştı. Ondan yükselen ışık hala yukarıya doğru akıyor. Gizli şehrin karanlık duvarlarını birer birer eritircesine yıkıyordu. Kumlar titriyor, yankı hala sürüyordu. Bir çağ kapanıyor, bir diğerinin kapısı aralanıyordu. Garip, elindeki kolyeye baktı. Artık ne parlıyor ne de titriyordu. Görevini tamamlamış, sessizliğe dönmüştü. Kılıcını yavaşça yere bıraktı. İlk defa içinden geçen şeyin savaşmak değil, affedilmek olduğunu hissetti. Arif elini garibin omzuna koydu. Kör gözlerle ama karanlığın ötesini gören bir bilgelikle konuştu. "Kalbinle seçtin, evladım. İşte bu yüzden karanlık seni yutamadı." Ve o an, şehrin merkezinden yukarı doğru uzanan ışık sütunu içine doğru genişledi. Bir çıkış yolu sunuyordu. Belki de kurtuluşun değil, ama yeniden başlamanın yoluydu bu. Aksakallı dede, adım adım ona yaklaştı. Garip dizlerinin üstüne çöktü ve konuştu. "Üzgünüm üstadım. Ben karanlığın efendisinin elinde bir araçtım. Bilmiyorum. Nasıl oldu da açgözlülük kalbime sızdı? Nasıl oldu da karanlık beni ele geçirdi? Bilmiyorum. Affı hak ediyor muyum? Ama diliyorum." Arif bir süre sustu. Sonra yumuşak bir sesle konuştu. Sanki garip ruhunu yeniden diziyordu. "Samimi kalpler imtihan edilmeden parlamaz. Evladım. Seni affettim. Şimdi sıra sende, kendini affetmeyi öğrenmelisin." Sonra döndü ve ayna yaklaştı. Elinde küçük, içinde parlak gümüşü bir sıvı bulunan cam bir şişe vardı. Ona uzatarak şöyle dedi. "Ve sen, kızım, bu yolculuğu tanımadığın biriyle sadece baban için göze aldın. Bu iksir, babanın ihtiyaç duyduğu şeydir. Al ve ona götür." Aynın gözleri yaşla doldu. Saygıyla eğildi, şişeyi aldı. Garip ise adım adım Arif'e yaklaştı ve sessizce konuştu. "Artık burada yerim yok, efendim. Yalnızca dünyaya dönmek istiyorum. Hayatıma yeniden başlamak istiyorum.
Son günlerde bana eşlik eden, iyi kalpli, güzel, göçebe bir kızla. O bana huzur getirdi. Ve geçmişi burada, bu gizli şehirde bırakmak istiyorum. Arif gülümsedi. Aynın yüzünde ise kızarmış bir mahcubiyet belirdi. Başını öne eğdi, utangaçça. Sonra şehir kapısına doğru yürümeye başladı. Garip onu takip etti. Arap'ın bahçelerine vardıklarında Ayn babasına iksiri verdi. Bilge iyileşti. Garip aynayı ve ateşin kalbini bilge kadına geri teslim etti. Şeyh Abdülvahid şifa bulduktan sonra Garip onun yanında durdu. Tebessümle kabilenin yaşlılarına selam verdi. Ardından herkesin huzurunda yüksek sesle şöyle dedi: Ayn ile evlenmek için geldim. O kız ki beni yeniden ışığa çıkardı. Ve aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra Garip eşi Ayn'ı yanına aldı. Birlikte iyiliğin hüküm sürdüğü Tayyibe şehrine doğru yola çıktılar. Orada yeni bir hayata başladılar. Gölgesiz, duru ve sevgi dolu bir gelecekte. Şehrin halkı onları sevgiyle karşıladı. Önlerinde Şeyh Rıdvan vardı. Gülümseyerek Garip'e sordu: "Söyle evlat, aradığın şeyi buldun mu?" Garip, huzurla dolu bir tebessümle cevap verdi: "Bulduğum en kıymetli şey kim olmak istediğimdi, şeyhim." Ve böylece Garip'le Ayn, yeni bir ayın altında, yepyeni bir dünyada yürümeye başladılar. Artık arkalarında bir ayna yoktu. Hiçbir gölge de.